Herkese merhaba. Bugün sizlerle inanılmaz bir hikayeyi, Başkırt halkının tarihini ele alacağız. Ama bu sıradan bir tarih anlatımı olmayacak. Çünkü bu tarihi onlara özgü kadim bir hikaye, kurtların hikayesi üzerinden anlayacağız. Evet, yanlış duymadınız. Bütün bir halkın kimliğini şekillendiren kurtlar. Şimdi, bir halkın tarihi kurtlarla nasıl anlatılır ki? Kulağa gerçekten de garip geliyor, değil mi? Ama işte Başkırtlar için işin sırrı tam da burada. Onların kimliğinin ve tarihlerinin anahtarı bu sorunun içinde gizli. Gelin şimdi bu ilginç alegorinin katmanlarını hep birlikte aralayalım. Her şey, nesiller boyunca dilden dile aktarılan o kadim alegoriyle, yani kurtların hikayesiyle başlıyor. Buradaki kurtlar dediğimizde aslında Başkırt halkının kendisinden bahsediyoruz. Yaşadıkları Ural Dağları ise onların anavatanını temsil ediyor. Bu basit fakat güçlü metafor anlatının temelini oluşturuyor. Hikaye şöyle başlıyor. Aç kalan kurtlar, hayatta kalmak için dağlardaki yuvalarından aşağıya yiyecek aramaya itiliyor. İşte bu durum, Başkırt halkının tarihteki ilk büyük sınavını, ilk mücadelesini simgeliyor. Yani her şeyin başlangıcı aç kalmaları oluyor. Kurtların bu yolculuğu, onları tarih sahnesinde çok farklı ve göz kamaştırıcı bir güçle karşı karşıya getirecek. Bu karşılaşma sadece karınlarını doyurmaktan çok daha öteye gidecek, ruhlarını da tamamen dönüştürecek bir olay olacak. Hikayeye göre kurtlar, karşılarında heybetli mi heybetli, baştan aşağı altınlarla kaplı bir ordu buluyorlar. Yani altın ordu. Bu parlaklık ve zenginlik sadece bir gösteriş değil, bölgeye yayılan yeni ve çok güçlü bir etkinin de ilk sinyali. Peki hikayedeki altın ordu gerçekte neyi temsil ediyor? Tabii ki 13. ve 14. yüzyıllarda o topraklara hükmeden güçlü Moğol devletini, yani Altın Orda'yı. Bu karşılaşma, Başkırtların kaderini sonsuza dek değiştirecek büyük dönüm noktası oluyor. Ve hikayenin belki de en kilit noktasına geliyoruz. Şöyle deniyor. Altınlar Başkurd'un gözlerini kamaştırır ve eline aldığı altınlardan birinde dua yazmaktadır. Bu çok önemli. Çünkü bu sadece maddi bir zenginlikten değil, aynı zamanda çok derin bir manevi dönüşümden bahsediyor. İşte şifreyi çözdüğümüz an burası. O göz kamaştıran altın, Altın Orda Devleti'nin muazzam kültürel ve siyasi etkisini temsil ediyor. Peki, üzerindeki dua yazısı, o da Başkırtların İslamiyet'i kabul etmesini simgeliyor. Bu olay onların kimliğinde gerçekten de çok derin bir iz bırakıyor. Zaman çizelgesine baktığımızda olayların ne kadar hızlı geliştiğini daha net görüyoruz. Her şey 13. yüzyılda Moğol hakimiyetiyle başlıyor. Sadece bir asır sonra 14. yüzyılda İslamiyet bölgedeki egemen din oluyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Ufukta yepyeni bir güç beliriyor. 16. yüzyılla birlikte artan Rus etkisi. Bu da Başkırtlar için bambaşka bir dönemin kapısını aralıyor. Altın Orda'nın parlak dönemi yavaş yavaş gücünü kaybederken sahneye kuzeyden yeni bir aktör çıkıyor. Hikayemizin bu bölümü Kurtların, yani Başkırtların belki de en zorlu sınavını anlatıyor. Ruslarla karşılaşmalarını. Hikayeye göre tam da Kurtlar kendi yollarını bulmuş ilerlerken önleri birden kesiliyor ve karşılarına çıkan Ruslar onlara acımasızca saldırıyor. İşte bu an Başkırt tarihinde yüzyıllar boyu sürecek o zorlu çatışma ve baskı döneminin trajik başlangıcı oluyor. Bu dönem adeta bitmek bilmeyen acı bir döngüye dönüşüyor. Nasıl mı? Şöyle, önce Rus hakimiyetine giriyorlar. Sonra buna karşı defalarca bağımsızlık mücadelesi başlatıyorlar. Ama ne yazık ki bu direnişlerin hepsi her seferinde çok sert bir şekilde bastırılıyor. Bu döngü, Başkırt halkının kolektif hafızasında derin izler bırakan çok uzun ve zorlu bir süreç. Peki yüzyıllar süren onca mücadeleden sonra o hikayedeki kurtların mirası bugün nerede ve nasıl yaşıyor? Gelin şimdi hikayeyi günümüze taşıyalım ve bu sorunun cevabını birlikte bulalım. Evet, o kadim hikayedeki kurtların torunları, yani Başkırt halkı bugün büyük bir çoğunlukla Rusya Federasyonu'na bağlı olan Başkurdistan Cumhuriyeti'nde hayatlarını sürdürüyor. Bugünkü duruma baktığımızda Başkurdistan Cumhuriyeti'nin Rusya'ya bağlı bir federal bölge olduğunu görüyoruz. Ve en önemlisi nerede biliyor musunuz? Tam da atalarının yurdu olan o Ural Dağları'nda onca yıl sonra yeniden ve tabii ki o direniş dolu tarihleri ve kendilerine has kültürel kimlikleri
bugün de miraslarının en kıymetli parçası. Yani bir nevi hikaye başladığı yere, dağlardaki o yurda geri dönmüş oluyor. Ve işte Başkırtların bu inanılmaz hikayesi bizi aslında hepimiz için geçerli evrensel bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir halkın kendi kimliğini ve kültürünü koruma mücadelesi sizce gerçekten bir gün biter mi? Başkırtların kurtlarla anlatılan bu tarihi sanırım hepimizin bu derin soru üzerine biraz düşünmesi için harika bir vesile. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki anlatıda görüşmek üzere.